Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vmix yayınında konuk nasıl eklenir? Yayına üçüncü veya ikinci bir kişiyi konuk olarak nasıl davet ederiz? Onu anlatmaya çalışacağım. Şu anda bende Vmix uygulaması açık. Bunun üzerinden hemen bir iki sahne oluşturalım. Sonra da bu sahneye bir yayın konuğu ekleyelim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buradan input diyelim. Şu alttan input seçeneğinden yayın olarak da ne ekleyelim? Mesela birincisi daha önceki bir videoyu eklemiş olalım. Çekmiş olduğumuz, kaydetmiş olduğumuz bir video olsun. Hemen ikinci bir video daha ekleyelim. Bu da şöyle bir şelale videosu var. Şu anda 2 tane yayınımız var. Diyelim ki bu yayınımız ekranda oynuyor. Bakın şu anda oynuyor arkadaşlar. Ki şu ikincisine gerek yok. Bir tek ekran bizim için yeterli. Şimdi bakın şu anda bir yayınımız var. Bunu aldığımız zaman şurası ön izleme ekranıdır. Şurası da yayın ekranıdır. Şuradan auto'yu seçtik. Lob seçeneğini seçtik ve sürekli oynatmasını sağladık. Gördüğünüz gibi yayınımız oynuyor. Bunu tabii ki YouTube'a, sosyal medya platformuna, değişik ortamlarına aktararak yayınlayabilirsiniz. Bu mümkün. Şurada Stream seçeneğiyle şu platformdan tamamında canlı yayın yapabiliyorsunuz Vmix üzerinden. Ki bunları belki farklı videolarda yeniden aktarmış oluruz. Şimdi buradaki konumuz yayına bir ikinci canlı yayın konuğu nasıl davet ederiz? Bununla ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Vmix'te aslında bu son derece kolay bir işlem ve kendi yazılım üzerinden yapılabiliyor. Yayına konuk eklemek için şurada en altta var olan Vmix Call seçeneğini seçeceğiz. Burada Vmix Call aslında yayına link yoluyla bir konuk davet etmedir. Gördüğünüz gibi burada ne yaptı arkadaşlar? Bir yayın password şifresi ve bir de link vermiş oldu. Burada linki kopyaladık ya da şuradan da alabiliriz arkadaşlar. Linki kopyala seçeneğiyle de seçebiliriz. Buradaki özellik şu arkadaşlar. Yayına katılmasını istediğiniz kişiye Vmix Call'ı tıkladığınız zaman burada bir katılım linki, bakın şu link, arkasından da bir de password veriyor, bu şifre. Yani bu linki ve şifreyi kime verirseniz o kişi yayına konuk olarak katılabilir. Herhangi bir program yüklemesine gerek yok, uygulama yüklemesine gerek yok. Doğrudan bu linke tıklayıp daha sonra şifreyi girerek yayına katılabilmesi mümkün. Tabii ki burada hangi çözünürlükte katılması gerektiğini de belirleyebilirsiniz. Mesela biz 1080 çözünürlükte katılmasını istersek karşıdaki yayıncı bize 1080 çözünürlükte yayına katılacaktır. Buradaki linki ve şifreyi yayına kimin katılmasını istiyorsanız ona iletiyorsunuz. O arkadaşımız bu linke tıklayıp arkasından şu password'ü girerek yayınımıza katılacak. Şimdi deneyelim. Ben bunu cep telefonu üzerinden deneyeceğim. Cep telefonu üzerinden yayına konuk olarak katılacağım. Şunu tıkladığım zaman da bakın hemen şuraya gelelim. Şurada Call diye bir seçenek çıktı. Şimdi konuğumuza linki ve şifreyi ilettik. Konuğumuz yayına katıldığı zaman şurada görüntülenecektir. Hemen ben bunu sizlere uygulamalı olarak göstereyim. Cep telefonu üzerinden bunu açayım. Hemen linki ve şifreyi alalım. Sonra da yayına katılalım. Yani cep telefonundan veya bilgisayarınızdan siz bu linke tıkladığınız zaman ekranınıza şöyle bir ekran açılacaktır ki ben şu anda cep telefonu üzerinden açtığım için bunu bu şekilde görüyorum. Buraya isterseniz bir katılımcı olarak kendi adınızı yazabilirsiniz. Yani yayında ekranda ya da karşıdaki kişi hangi ismi görmesini istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Diyelim ki biz Ahmet olarak girdik. Bu karşıya Ahmet olarak gidecektir. Şuraya da neyi ekleyeceğiz? Password'ü ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada benim aynı platform üzerinde olduğu için password'ü almış oldu. Şimdi burada kamerayı seçiyorsunuz. Ön kamerayla mı yayına girsin? Yoksa arka kamerayla mı? Ben arka kamerayla girmesini istiyorum. Çünkü arka kameranın çözünürlüğü biraz daha iyi olacaktır. Hemen bunu da seçtik. Sonrasında tamam dedik. Şimdi join dediğim zaman bakın birazdan yayına katılmış olacağız. Join dedik. Şu anda gidiyor ve izin vermemi istiyor kameraya vesaire uygulamanın. Verdik izinimizi. Şu anda birazdan bilgisayarımızın ekranına bakın yayın geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yayın eklenmiş oldu. Şu anda bu konuk olarak katılıyor. Konuk da tabii kendi ekranında aynı zamanda bizim ekranda oynayan yayınımızı izleyecektir. Kendisi konuşurken yayını da ekranda izleyebilme imkanı var ki o da şu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Burada da bu şekilde görünüyor. Şu anda yayına konuğumuzu ekledik. Konuğumuz katıldı. Peki bunu ekrana nasıl yansıtacağız? Şöyle tıkladığımız zaman ön izleme ekranında şurası görünecektir. Ön izleme ekranını görüyorsunuz. Şu kısım görünüyor.
Şimdi bunu isterseniz tabii yayınlar arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Bunu yayına aktarıp bunu ön izlemeye alabiliyorsunuz veyahut da tersine bir işlem de yapabilmeniz mümkün. Ben istiyorum ki iki yayın bir arada görünsün. Yani bir tarafta ben, bir tarafta da konuğum görünsün. Şimdi bu iki yayını bir arada gösterme işini de sizlere anlatmaya çalışayım. Buradan hemen Virtual Set diye Virtual Set diye bir bölüm var. Burada şu iki ekran özelliğini alalım ekrana. Bakın şöyle bir ekranımız var. Buraya aldık gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi bir ve ikinci ekran diye iki bölümümüz var. Buradan hemen şuradan Setup'a girip buradan da arkadaşlar Box 1 kısmına hangi yayını ekleyeceğiz? Diyelim ki önceki yayınımız gelsin buraya. Bakın geldi zaten bu şu kısımda. İkinci Box kısmına da neyi ekleyelim? Bizim konuğumuzu ekleyelim. Bakın onu da ekledik. Peki şu yayına nasıl aktarabiliriz? Şurada değişik kanallar var. Şuna tıkladığımız zaman doğrudan bunu yayına aktaracaktır. Ben istiyorum ki arada bir iki yayın arasında geçiş yapsın. Mesela şu oynuyor, bu oynuyor. Şuna tıkladığınız zaman da iki yayın arasında, yani bu tabii şunu tıkladığımız için olmadı ama şöyle yapalım. Şurada görünsün. Bakın iki yayın arasında geçiş yapabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi tekil ve çoğul şeklinde. Yani diyelim ki siz konuğunuz var ve ondan bir yayın gerçekleştiriyorsunuz. İsterseniz tekil olarak, yani bir şahıs konuşurken onu tek olarak da ekranda gösterebilirsiniz. Şu anda şu şekilde olduğu gibi. Mesela şahıs konuşuyor, konuğunuz konuşuyor. İsterseniz ekranda tek başına da gösterebilirsiniz. Ama bazı durumlarda da tek başına değil de diyelim ki iki kişiyi birden göstermek istiyorsunuz. Bu durumda da bu ekrana geçiyorsunuz. Evet, Vimix ekranında, Vimix yayınında yayına konuk eklemek ve ikisini bir arada gösterme ve kullanma şeklindeki bir soruyu cevaplandırmış oldum aslında. Konuya ilişkin kafanızda takılan, sormak istediğiniz konuları videonun yorumlar kısmından iletebilirsiniz.